Ekran Rehberi YouTube kanalından herkese merhaba. Merhabalar herkese. Evet, yine güzel bir içerikle izleyicilerimizin karşısındayız. Haklısın, yine güzel bir içerik olacak. İçeriğimizle ilgili bir ipucu verelim. İçeriğimizle ilgili yakın zamanda final yapmış bir diziyle ilgili, biraz daha böyle mafyatik bir dizi ama tabii o mafyatik özelliğinin yanına da aşkı da eklemiş bir dizi. Yakın zaman ve mafyatik, güzel ipuçları. Bu bilgiler ışığında aklıma gelen birkaç dizi var ama en yakınını söyleyeceğim, Çukur. Doğru, bahsedeceğimiz dizi Çukur ve o zaman hiç vakit kaybetmeyelim, o mahalleye gidelim ve olaylara bakalım. Doğru diyorsun ama önce bir karakterler bakımından kim kimdir, nedir, necidir, amaçları ne onlardan bir bahsedelim ve öyle devam edelim. Haklısın, yanımıza rehberimizi almadan yola çıkmak olmaz. Bu dizinin merkezinde İstanbul'da bulunan bir mahalle var, Çukur, yani Koçova Mahallesi. Bu mahalle suçla özdeşleşmiş bir mahalle. Bir parantez açalım, suçla özdeşleşmiş ama bir suç hariç. Uyuşturucu. Üretimi, tüketimi, dağıtımı, satımı, kısacası uyuşturucuyla alakalı her şey bu mahallede yasak. Ama onun dışındaki her suçun karşılığı var, öyle bir mahalle. Peki, merkeze inelim. Koçovalı ailesi burada bizi karşılıyor, Çukur'un sahipleri. İlk olarak baba İdris Koçovalı ile başlayalım. Bu kişi Çukur'un lideri, sözü dinlenir, ailede ve mahallede sevilen ve sayılan bir isimdir. Onun sağ ve sol kolu diyebileceğimiz iki isim var, Emmi ve Paşa. Yani Mücahit ve Cihangir, arkadaşları, kan kardeşleri diyebileceğimiz isimler. Üç silahşörlerdi onlar. Emmi yani Mücahit, İdris'in önemli bir adamı. Mahalleye İdris'ten sonra yerleşen ikinci kişidir. İdris'ten sonra onu sevip sayarlar. Çukur'a her zaman ağabeylik ve babalık yapmıştır. Paşa yani Cihangir, o da İdris'in önemli bir diğer adamıdır. Aslında hikayenin gelişmesinde geçmişte yaptığı bir hata önemli bir rol oynamıştır. Gelelim İdris'in ailesine. Eşi Sultan Koçovalı. Kendisi 4 erkek çocuk annesidir. Ailesi ve evlatları için her şeyi yapar. Zamanında Paşa'yla yaptığı bir hata ki o hata İdris'in sonradan oğlu olduğu ortaya çıkan Vartolu Saadettin'i kapısına getiren annesini kovmasıyla bilinir. Aslında hikayenin gelişimi açısından önemli bir olay. Sadece onunla kalsa iyi, bir de kapısından kovmakla kalmamış. Yine İdris'in adamı Kasım'la onu evlendirmiştir. Bu olaylar olduğunda da İdris hapisteydi. Kasım, Mihriban'ı Saadettin'in gözü önünde öldürür ve Saadettin, Muş'a, Varto'ya dedesinin yanına gider. Ailesinin ve özellikle de gelinlerinin hayatlarına karışmayı çok sever Sultan. Ama gelinlerini, oğullarını da korumak için her şeyi yapar. Bu vesileyle de sadece Koçova ailesinin değil, aynı zamanda Çukur'da da bir ağırlığı vardır. Gelelim evlatlara. Koçova ailesinin en büyük oğlu Cumali Koçovalı. Deli dumrul bir hali vardır. Asi, laf söz dinlemez bir yapısı vardır. Başına buyruk hareket etmesiyle tanınır. İçeri düştüğünde ailesiyle görüşmeyi reddeder ve onlarla konuşmaz. İçeriden çıktığında da Çukur eski Çukur değildir. İlk başta Yıldız adında sevdiği bir kadın vardır. Ama ailesi Cumali'yi onunla değil, iş yaptıkları bir adam olan Uluç'un kızı Damla'yla evlendirirler. Cumale'nin Damla'yla evliliğinden de Asiye adında bir de kızı olur. Ailenin 2 numarası Kahraman Koçovalı. İdris'in yerine düşündüğü isim diyebiliriz. Kendisi ilk bölümde bir inatlaşma uğruna ölüyor. Kendisi evli ve o evlilikten de 2 çocuğu var. Senaristler herhalde kahramanın ölümünden çok üzülmüş olmalılar ki kendisi ara ara flashback sahneler ile dizide yer alır. İlk sezonda bir sahne ama ağırlıklı olarak 4. sezonda ilk bölümler ve son bölümlere doğru yani bir 11 bölüm dizide yer almıştır. Ailenin 3 numarası Selim Koçovalı. Selim biraz daha değişik bir yapıda. Yani ailesinin koyduğu kurallar, raconlar falan onu pek kale almayan bir yapısı vardır. Bu yapısı nedeniyle de babası İdris tarafından pek sevilmez. Selim'in Ayşe adında bir karısı vardır. Bu evlilikten de 2 çocuğu vardır. Akın ve Karaca Koçovalı. Akın ilk başlarda ailenin sevilen sayılan bir torunuydu ama içeride yaşadıkları onu değiştirir. Babasını da değiştirmek için başta uğraşır. Akın ailesine çok büyük bir zarar verir. Karaca o da bir yandan değişik bir hal içerisindedir. Kendisi ortalığı karıştırmayı seven bir tiptir. Kızeni Akşı'nın sevgilisi Celasun'a kafayı takmıştır. Kendisi daha sonra Azer Kurtuluş ile evlenme niyetindedir. Evlenirler de ama daha sonra olan olaylar ile yani Karaca'nın Azer'i vurmasıyla iş biter. Ve geliyoruz hikayenin önemli bir aktörüne, Yamaç Koçovalı.
Kendisi 18 yaşındayken ailesiyle bağlarını koparmıştır ve 10 yıldır da kendi kendine yaşamaktadır. Bu süre zarfında gündüzleri kimyager olarak, akşamları müzik yaparak para kazanır. Koçovalı ailesi bu şekildeydi ve biraz da çevrelerinde kim var onlardan bahsedelim. Metin ve Kemal, kardeşler. Bu kardeşler Koçovalı ailesi için önemli birer isimler. Kahraman Koçovalı'nın adamıydılar ama o ölünce Yamaç'ın adamı oldular. Meke, o da mahallede berber olan Muhittin'in oğlu. Kendisi Koçovalı ailesine bağlıdır ama ikinci sezonda o bağlılığı tartışılır hale gelir. Babasını ilk sezon düğün baskınında kaybeder. Aliço, İdris'in sokaklardaki gözü kulağı. Kendisi eski bir askerdir ama askerde yaşadıkları onda büyük bir travma bırakmıştır. Çokolatayı aynı zamanda kalabalığı sevmez. Müthiş bir sayısal zekası vardır. Mahallenin önemli bir diğer genci ise Celesun, yani damat veya Celo. Kendisi Koçovalı ailesinin sonradan damadı olur. İlk sezonda kahramanın kızı Akşın'la evlenir. Babasının ilk bölümde kahvede ölmesi onu Koçovalı ailesine karşı bilenmesine sebep olur ve sonrasında yaşadıklarıyla kendisi Vartolu Saadettin'in adamı olur. Evet, iskeletimiz hazır ve olaylar nasıl başladı onunla devam edelim. Şimdi ilk olarak kahveye ve adam gelir. Vartolu Saadettin. Bu adam uyuşturucu üretir ve satar. Vartolu Saadettin'in bir amacı vardır ve Çukur'da da bu işi yapmak ister ama İdris karşı çıkar. İdris'ten red cevabı alan Saadettin planını devreye sokar ve canını yakanın canını yakmaya yemin eden Saadettin, kahraman Koçovalı'yı öldürme emrini verir ve kahraman ölür. Kahramanın ölümüyle dengeleri değiştirir. Saadettin Çukur'da iş yapacağını düşünür ama olmazdı. Bu esnada ise Sultan, Paris'e hiç bilmediği bir yere gidip, eliyle koymuş gibi oğlunun kaldığı yeri biliyormuş gibi gider ve oğlunu yani Yamaç'ı alır ve gelir. Yamaç demişken şarkı söylüyor falan dedik ama biraz da hikayesine bakalım. Yamaç bir kızla sokakta tanışır. O kıza aşık olur, rüya gibi bir zaman geçirir. Evlenir ama o mutluluk çok kısa sürer. Çünkü Yamaç annesiyle birlikte Türkiye'ye dönmüştür ve Sena'yı Fransa'da hiç bilmediği bir yerde tek başına bırakmıştır. Yamaç mahallededir ve idareyi ele alır. İdris kısa bir süre hastanede kalır ve sonrasında da eve gelir. Yamaç ve İdris arasında bir anlaşma yapılır. O da şu: İdris iyileşecek ve Yamaç o iyileşince gidecekti. Ama bu hiçbir zaman olmadı. Yani İdris iyileşti ama Yamaç Çukur'dan hiçbir zaman gidemedi. Bu arada hepsinden ziyade Çukur'un başına önemli bir düşman musallat olur. O da beyefendi mahlası diyelim Baykal Kent. Çukur'u ele geçirmek için adeta deliren bir isim Baykal. Her türlü oyunu oynar ve her türlü numarayı yapar. Amacına hiçbir zaman ulaşamaz. Bu uğurda oğlu Emrah'ı kullanır. O polistir ve Emrah Koçovalılarla özellikle de Yamaç ile uğraşır. Bir yandan da annesinin diğer bir evliliğinden olan kardeşi Sena'yla uğraşır. Baykal'ın bir diğer oğlu Nazım hukukçu kimliğiyle tanınır. Baykal'ın yanından ayırmadığı oğludur. Peki ilk sezonun aslında bir özeti çıktı gibi. Yani olaylar nasıl başladı, nasıl ilerledi yani onu anlattık. İlk sezon nasıl bitiyor derseniz? İdris'in oğlu Selim ve diğer oğlu Saadettin düşündüklerini yaptılar sonunda. Nedir o derseniz, kendi deyimleriyle kralı tahtından indirdiler ve İdris Koçovalı Çukur'dan ayrıldı. Ancak Saadettin Selim ile oynadıkları bu oyundan pes ederek ayrılır. Koçovalı ailesinde çalışan Saadet, Saadettin'i sever ve ondan hamiledir. İkili buralardan gitmek ister. Bu şekilde Saadettin oyundan çıkar. İşte tehlikeli bir oyun kurulur. O da şu, kara kuzular devreye girer. Çukur'un yeni ve belalı düşmanları. Önce Saadet ve Saadettin'e saldırırlar, Saadet'i kaçırarak Saadettin'i kendilerine mecbur ederler. Vartolu Saadettin'i uyuşturucu işi bakımından kullanırlar. Selim olanlardan sonra evlerinin balkonunda bileklerini keserek intihar etmeye çalışır ama başaramaz, onu kardeşi Yamaç kurtarır. Diğer taraftan bütün aile Akşın ile Celasun'un düğününde kurşun yağmuruna tutulur ve oracıkta çoğu ölür. İşte ikinci sezondayız. Bu sezonda kara kuzular var dedik. Peki onlar kim? İlk olarak Çeto ve Mahsun karakterini görüyoruz. Çeto, kara kuzuların önemli bir ismi, yine sağ kolu Mahsun da öyle. Bu kara kuzular kendilerini nasıl tanıtır derseniz, bizim geçmişimiz yok, anamız, babamız, kardeşimiz, ailemiz yok, biz kara kuzularız, bizi ancak birlik olmak kurtarır derler. Devam edecek olursak, Cumali Koçovalı. Bu sezon içeriden çıktı ve kendisi bir deli fişekti. Çukur'u alma ve kara kuzuları oradan çıkarma hedefleri vardı. Bu hedef yavaş yavaş gerçekleşti. İlk
olarak Koçovalılar çukurdaydı ve kara kuzular sonradan peyderpey çukurdan çıktılar. Yine bu sezon içinde Yamaç'ın vurulma meselesi çıktı. Metin'in oğluyla tehdit eden kara kuzular Yamaç'ı ona vurdurttu. Bu sezon hikayeye önemli bir isim geldi ve dengeleri değiştiren isim olarak görürüz onu, Yücel. Kendisi İdris Koçovalı ile bir problemi vardı. Yücel'in babası Edip, İdris'le bir tartışma yaşıyor ve o tartışma sonrası Edip ölüyor. Daha sonra Yücel'in annesi de intihar ediyor. Bu olaylar Yücel'i çukuru adeta bir düşman olarak görmesine sebep oluyor. Yücel, bu uğurda ne yapıyor derseniz, acımasız ve korkunç planlarını birer birer uygulamaya başlıyor. Koçovalı ailesinin can damarını kesiyor. İlk olarak Sena'yı kaçırıp öldürüyor, sonra Kahramanın kızı Akşın'ı kaçırıp yine onu da öldürüyor. Yücel artık planı büyütüyor ve yanındaki ekip de büyüyor. Planda bütün Koçovalı erkekleri ve diğerlerini bir yere gönderiyor. Yamaç ve İdris aynı yerde ama bir fark var. Bütün ailenin gözü önünde bir hesaplaşma yaşanacaktı yani. Ya İdris Yamaç'ı vuracaktı ya da Yamaç İdris'i vuracaktı. İkinci yol gerçekleşti ve Yamaç İdris'i vurdu. Yücel'in ekibi de bir tanıtalım. İlk olarak Baykal'ın kızı Efsun var. Planın aslında kaynak sağlayıcısı. Yücel'e parayı veren, bu işleri organize eden Azer Kurtuluş, Adana'nın bağrından kopup İstanbul'a gelen birisi. Geliş sebebi ise kardeşi Savaş'ın bir gece kulübünde ölmesi. ölüm sebebini ise Azer Koçovalı ailesinden biliyordu. Onlarla uğraştı ve en son hamlede Azer de o ekibin içindeydi. Kendisi 4. sezonda Karaca ile evlendi ama Sultan'ın Karaca'ya dedesinin katillerinden birisinin Azer olduğunu söylüyor. Karaca da Azer'i öldürdü. Diğer bir isim Timsah Celil. O da önemli bir figürdü. Biraz manyak, deli bir hali vardır. İşte kadro bu ama bu kadroda önemli bir isim daha vardı ve o da Akın Koçovalı. O da yardım etti bunlara. Akın çukurda adeta bunların şubesi gibiydi. Onlar için uyuşturucu dahi üretti. 3. sezonun ilerleyen bölümlerinde ise Koçovalı erkekler geçen sezon finalinde yaşadıkları olaydan sonra çıktıkları mahkemede tahliye oldular. Öncesinden yine Cumali içeriden kaçtı. Amacı babasının katilini bulmaktı. Saadettin yani Salih de kafayı babasının katilini bulmak için adeta bozdu. Sultan Koçovalı Salih'i hapiste ziyarete geldi. Sultan Salih'e bir adamın cezaevinde kendisini İdris Koçovalı'nın katili olarak tanıttığını, bunu da böbürlene anlattığını söyledi. Salih kendisini o cezaevine naklettirmek istetti ve amacına ulaştı. Ve yine zor da olsa ona ulaştı. Ama o adam Salih'e yalvardı. Öldürülmemesini istedi. Salih'i Almanya'ya kadar göndertti. Almanya'da Salih bir flash bellek aldı ve bu flash bellekte de o acı dolu anların görüntüsü vardı. O görüntüleri zor belada izledi Salih ve Yamaç'ın babasını öldürdüğünü öğrendi. Bu arada 3. sezonda bir düşman aile geldi, Erdenet ailesi. Erdenet ailesinde 4 kardeş var. Çağatay, Arıkböke, Cengiz'in bir eşinden. Ögeday ile Kulkan Erdenet ise Cengiz'in bir diğer eşinden. İlk olarak Çağatay Erdenet girdi diziye. Çağatay, Koçovalılar ile çok uğraştı. Daha sonra Koçovalılar Çağatay'ı kenara gönderdi ve devre dışı kaldı. Sonrasında yerine kardeşi Arıkböke Erdenet girdi. O da Çağatay'ın illegal versiyonu. Koçovalılarla uğraşan Arıkböke sonu yine Koçovalıların elinden oldu. Arıkböke ölünce sahneye yine Çağatay Erdenet çıktı. 3. sezonda Yamaç Koçovalı'nın aşk hayatı da çalkantılı ve hareketliydi. Kendisi ilk olarak akıl hastanesinde tanıştığı Nehir Bursalı'yla birliktelik yaşadı. Bu birliktelikten de Yamaç'ın bir çocuğu oldu. Esaslı aşk mı diyelim yoksa senaristlerin karakterin fanlarına göre yazdığı bir aşk mı diyelim bilemedik ama sırada Yamaç'ın hayatına sonradan dahil olan Efsun var. Onunla aşk yaşadı. Onu çok sevdi ve birliktelik yaşadı. Sonrasında onunla evlendi. Efsun'dan da bir çocuğu oldu ve çocuğun adı Masal'dı. Dizide 4. sezona bakacak olursak da Bu sezon dizide önemli bir kayıp yaşandı. Koçovalı Erdenet Savaşı'nda önemli bir eşik geçildi. Çağatay'ın Selim'i öldürmesi savaşın fitilini ateşledi. Selim'in ölümü Yamaç için bir yıkım ve felaketti. Yamaç ondan sonra Erdenet ailesine adeta savaş açtı. İlk olarak Kulkan vasıtasıyla onun abisi Ögeday'ı öldürdü. Sırada Cengiz Erdenet yani Erdenet ailesinin babası vardı ve o da gitti. Sonra Kulkan üvey abisi Çağatay'ı Yamaç'a hediye etti. Yani Çağatay da öldü. Bu esnada İdris'in öldü sanılan abisi Cumali Koçovalı yani amca Cumali geri geldi. Ama geri gelişi çok da hayırlı değildi. Cumali amca çukura gelirken önemli bir işi yaptı. O da şu, ayak bağı olarak gördüğü yani işini engelleyeceğini düşündüğü Yamaç'ı en büyük düşmanı Kulkan'a yem etti. Kulkan Yamaç'a akıl almaz işkenceler yaptı. Cumali amca İdris'in tam tersiydi yani. Uyuşturucu üretiyor ve ürettiği uyuşturucudan da kazandığı parayı çukura harcayan birisiydi.
Cumali amca Çukur'a büyük zararlar verdi. İlk olarak Çukur'un gençlerinden Celasu'nun ölüm emrini verdi. Daha sonra yine evin kızı Karaca'yı da öldürdü. Çukura akıl almaz zararlar veren amca en son Çukur'dan kovuldu ve kardeşler ile ormanda bir hesaplaşmayla öldürüldü. Şöyle geriye dönüp bir baktığımızda 4 sezonluk bu inanılmaz yoğun hikayede Çukur'un ihanet ve güç mücadelesi, aile bağları ve intikam gibi temaları ne kadar katmanlı işlediğini görüyoruz. Karakterlerin geçirdiği dönüşümler, özellikle Yamaç'ın o yolculuğu gerçekten dikkat çekici. Bu hikaye insana şunu sorduruyor. Yani kendi kuralları olsa bile suç üzerine kurulu bir düzen bu şiddet sarmalından, bu düzenden çıkabilir mi? Ya da aile kavramı bu kadar zorlu koşullarda ne anlama geliyor? Sınırları nerede başlıyor, nerede bitiyor? Evet, izleyicilerimiz için düşündürücü sorular bunlar. Süremizin de sonuna geliyoruz. Ekran Rehberi YouTube kanalına abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, o videoyla alakalı yorum yazmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Bizleri Instagram ve Twitter yani X platformundan da takip etmeyi unutmayın. Başka bir içerikte görüşebilmek ümidiyle Hoşça kalın, Ekran Rehberi YouTube kanalından ayrılmayın. iyi günler.